Şimdi 24 saatlik bir bilet aldık. Ona göre buraya gelirseniz böyle birkaç saatinizi harcayıp bundan daha ucuza geliyor. Biz yine dönme dolaba bindik arkadaşlar. Prag'dan bindik trene. Breslav'da yaptık aktarma ve geldik Viyana'ya. Yaklaşık 4 saat sürdü. Aktarmalı olanlar daha ucuzu, direkt olanlar çok pahalıydı. O yüzden aktarma yaptık ama yaklaşık böyle 3 dakika falan trenin kalkmasını bekledik sadece. Onun dışında başka hiçbir bekleme yapmadık. Neredeyse direkt gelmiş gibi olduk. Uber'den yine bir taksi çağırdık. Onunla birlikte otele gidiyoruz. Artık Viyana'daki otelimize ulaştık. Önceki KK otel vardı biliyorsunuz ki, belki önceki Viyana vlogunu izleyenler. Orada yer yoktu. Daha doğrusu merkeze yakın neredeyse hiçbir otelde yer yoktu. İnanılmaz dolu. Büyük ihtimalle zaten bu kristal marketlerden dolayı bütün her yer dolu. Şimdi başka bir otel bulduk. Grand Mercure diye bir otel. Sizin de zaten hemen şu aşağılara bir yerlere adını yazıyor olacağım. Aynı zamanda otelin konumunu da açıklamalara ekleyeceğim. Ve hazırsanız şimdi gelin oda turu yapıyoruz. Otelimiz şehir merkezine biraz uzak diye 24 saatlik olan biletlerden aldık. 24.48.72 var. Ama siz biliyorsunuz ki önceki videoyu izleyenler, Viyana Pes hayat kurtarır arkadaşlar. Geliyorsanız, müzeleri gezmek istiyorsanız, ulaşımı kullanmak istiyorsanız, ulaşım tabii Viyana Pes'e ekstra oluyor ama yine bundan daha ucuza geliyor. Her neyse şimdi 24 saatlik bir bilet aldık. Onunla birlikte her yere girebiliyoruz. Metroları kullanabiliyoruz. Zaten bizim amacımız da metroyu kullanmaktı. Nachtmarkt'a geldik. Geçen geldiğimizde burasını çok sona bırakmıştık. O yüzden çekememiştik hiçbir şey. Ama dedik ki şimdi hemen ilk burayı böyle çekelim size. Burada böyle yerel ürünler bulabiliyorsunuz. Taze sebze, meyveler, şarküteri ürünleri, her şeyi bulabiliyorsunuz. Burada değişik değişik güzel ürünler var. Şu arkalara kadar daha devam ediyor. Çok büyük bir yer burası ve sağlı sollu böyle arada tadacağınız yerler de oluyor. Ona göre buraya gelirseniz böyle birkaç saatinizi harcayıp bir şeylerin tadına bakabilirsiniz ve bu arada çoğu işletmede Türk, size selam veriyorlar. Nachtmarkt'ta bir bank bulduk, oturduk. Şöyle bir şey, Nusszelten diye bir şey var. Onu satıyorlar her yer. Dedik ki neymiş bu? Bir deneyelim. Normalde en çok orijinali böyle haşhaşlısı ama biz böyle walnutlısını aldık, cevizlisini aldık. O yüzden şimdi onu deniyoruz. Bakalım tadı nasıl. Böyle kurabiye içine cevizli bir harç yapmışlar. Yani çok bir şey yok ama fena değil. Yanında bir Türk çayı olsa güzel gider. Evet, şimdi baktık ki herkes burada şu sosislerden yiyor. Bize dedik ki deneyelim. Herkes yiyorsa muhtemelen güzeldir diye. Böyle sosisi bütün pişiriyorlar. Daha sonra böyle üzerine bir peynir atıyorlar. Yanına turşu ve ekmekle birlikte servis ediyorlar. Ekmek olmazsa olmazı. Ya herkes buraya akın akın geliyor. Bu arada Christmas marketleri gezeceğiz diye geldik buraya. Ama yine ne oldu? Lezzet durakları oldu. Aklıma takılan böyle birkaç yer vardı. Ve çok önerilen, işte buraya niye gitmedin, şuraya niye gitmedin, bunu yeseydin denilen. O yüzden gelmişken onları bir aradan çıkartalım. Christmas marketler zaten saat 10'a kadar açık. 10'a kadar da Christmas marketleri gezeriz diye düşündük. Şimdi şinisel yemeye gidiyoruz. Ama Figmüller değil, başka yere. Sizi daha başka yere götürüyorum.
Meinstradan diye bir yere geldik. Ama rezervasyonumuz olmadığı için bizi yan taraflarında başka şubeleri gibi düşünün bunu. Ama farklı bir konseptle ilerliyor burası. Ama aynı mutfağı kullanıyorlar. Dediler ki sizi oraya yönlendireyim. Çünkü burada bir hani rezervasyon gerekiyor. Burada yerimiz yok. Biz de okey dedik. Buraya geldik. Aynı mutfakları kullandığı için hiçbir sıkıntı olmadan da tabaklar da aynı. Üstünde ismi yazıyor. Bakın hemen şinitzelimiz geldi bu şekilde. Yanında şöyle bir patates salatamız var. Bir de yanında cranberries'le böyle yumurtalı, maydanozlu buraya özgü bir sosları var. Onunla birlikte yenildiğini söylediler. Buranın kendine özgü böyle bir şarap yerleri var. Oradan da kendi şaraplarını üretip burada satıyorlarmış. Bunu da söyledik. Oturduğumuz mekanda da Gulasch and Schön diye bir mekan. Kesinlikle hiçbir şey doğru okumamışım zaten ama alıştınız artık, sonra boş verin. Her neyse şimdi buraya oturduk. Buranın da gulaşıyla meşhurmuş. Biz de dedik hem bir gulaş söyleyelim hem de diğer restoranlar bir şinisel söyleyelim. Böylelikle iki yerinde lezzetini tatmış, sizlerle paylaşmış olurum diye düşündüm. Bakın gulaşımız da burada. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Şinitsel neyden yapıyor? Şinitsel domuzdan mı yapıyor, danadan mı yapılıyor? Aslında orijinal şinitsel danadan yapılır. İç kalça kullanılır. Hatta Avusturyalılar buna halk arasında dananın kalbi derler. O yüzden dananın kalbinden yapılan şinitsel her zaman daha lezzetli, her zaman daha iyi olduğu söylenir. Pişerken yumuşak kaldığı için ve kurumadığı için de şinitsel en iyi oradan yapılır diye söylüyorlar. Hemen tadına bakalım. Burada bayağı yumuşak gözüküyor gerçekten. Burası da güzel. Ama hani figmüller vesaire onların arasında çok büyük fark var mı? Yani bence çok büyük bir fark yok. Bence figmüllerin patates salatası daha güzel. Hop hemen bir de gulaşa bakalım. Nasıl? Orada Prag'da yediğimiz gulaş gerçekten çok güzel, çok lezzetliydi. O vlogu da izlemediyseniz lütfen izleyin arkadaşlar. Prag. Viyana Noel zamanı gerçekten çok güzel bir şehir ama işin asıl olayı Noel pazarları. Sokaklar ışıl ışıl süsleniyor, caddelere kocaman ışık süsleri asılıyor, vitrinler, ağaçlar, binalar derken şehir komple yılbaşı moduna giriyor. Bu atmosferin içinde de şehrin dört bir yanına yayılmış Noel pazarları var. Ben de size bugün bunlardan bahsedeceğim. Şehirde farklı bölgelerde kurulmuş bir sürü pazar var. Stephanplatz etrafındaki pazar, Schönbrunn Sarayı'nın önündeki pazar, Belvedere'nin göl yansımalı romantik pazarı derken birçok Noel pazarını gezebilirsiniz. Ama Viyana'da Noel pazarlarının en büyüğü, en turistiği, en bilinen yeri Rathausplatz yani belediye binasının önü. Christmas marketlerimizin 3. durağında Viyana'dayız. Viyana Christmas Marketi'nde hadi gelin hep birlikte gezelim. Noel dönemi burada resmen şehir merkezi toplanma noktası oluyor. Kocaman ışık kemerinin altından giriyorsunuz. Arkada tamamen ışıklandırılmış dev bir belediye binası. Tam ortada büyük bir yılbaşı ağacı. Etrafta da onlarca ahşap stand. Bu standlarda klasik Noel süsleri, el işi ürünleri, hediyelikler ve tabi sıcak şarap kokusu sürekli geliyor. Rathaus Park'ın içine doğru yürüdükçe kalp şeklindeki ışıklar, fotoğraf noktaları, çocuklar için küçük trenler ve masal temalı alanlar çıkıyor. Buranın bir de buz pisti olayı var. Belediye binasının önündeki alan kış boyunca komple buz pateni pistine dönüşüyor. Ağaçların arasından kıvrılan buz yolları var. Patenleri oradan kiralayıp ışıkların arasında kayabiliyorsunuz. Ya burası çok daha büyük ama böyle çok modernize edilmiş, her şey çok fazla ve çok insan var gibi. Aslında Dresden de öyleydi ama yani bence Dresden daha mı güzeldi bilemedim. Ya burada o ruha giremedim falan, müzikler çok iyi değil. Ama yani çok güzel tabii ki de. Kocaman bir buz pisti yapmışlar burada. Şu ana kadar gördüğüm en büyük buz pisti burada var.
Yemek tarafında ise Noel pazarı klasiği Glühwein yani sıcak şarap kesinlikle denemeniz gereken şey. Onun yanında meyveli romlu punchlar, kızarmış kestane, şekerli badem, langoz, sosisler ve tatlı olarak waffle, strudel, Kaiser Schmarrn üçlüsü en popüler olanlar. Zaten Viyana Noel pazarının olayı elinde sıcak kupa, diğer elinde bir şeyle atıştırırken bu ışıklı atmosferde dolaşmak. Kısacası Viyana'da Noel zamanı mutlaka birkaç pazarı gezin ama asıl büyük deneyim Rathausplatz'ta. Şehrin en hareketli, en fotojenik, en Viyana Noel'i delirten yeri burası. Biz yine dönme dolaba bindik arkadaşlar, en iyi manzara burasıdır diye. Şimdi bakıyoruz bakalım gerçekten en iyi manzara burada mı var? Nasıl ama manzara? Güzel mi? Dresden kadar güzel değil ama olsun. Biraz daha içeriye yapsalarmış, ağaçlardan gözükmüyor. Bizim de işimiz manzara işte, ne yapacağım. Güzel güzel diyorum ki çekelim. Belki araya drone görüntüleri de eklerim, ne dersiniz? Her yerde tradenlik deniyoruz. Yine bulduk tradenliği. Bunun içi hamur kalmış. Kaç yılından beriydi bu? 1981'den beri yapamamışlar bence. Ya bu arada Dom'un oradaki şeyi yakalayalım dedik. Christmas marketi ama çok erken kapatmışlar. Normalde 10 yazıyordu. 9.30'da geldik ama kapalı. Şansımıza küsüyoruz. Neyse artık. Yarın başka bir durakta görüşmek üzere. Şu an bir şey yapacak mıyız bilmiyorum ama yaparsak zaten çekerim mutlaka. Ama yapmazsak da yarın sabah görüşmek üzere.